Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda size Solplanet inverterden bahsedeceğim. Yanımızda 5 kW'lık 3 fazlı bir cihaz var. Kutu açılışını yapacağız. Ama daha önemlisi bu cihazı enerjilendirip izleme sistemini nasıl aktif hale getiriyoruz, internette hangi portaldan izleyeceğiz, oraya nasıl kayıt olacağız gibi aslında enerjilendirdikten hemen sonraki süreçlerle ilgili odaklanacağımız bir video olacak bu. Aynı zamanda Solplanet markasından da size bahsediyor olacağım. Ürünün genel özelliklerinden ve bu ürün gamındaki diğer ürünlerden de bahsediyor olacağım size. Lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Ürünümüzün içerisinde tabii ki olmazsa olmazımız bir kitapçığımız var. Ürünle birlikte çıkan malzemelere baktığımız zaman şebeke tarafını 3 faz nötr toprak bağlantı yapacağımız özel bir soket yapısı var burada. Onu gösteriyorum size. Soketlerimiz kutunun içerisinden çıkıyor. DC panellerden gelen kabloları da ben bu cihaza nasıl bağlamalıyım sorusunu ortadan kaldırıyor. Kendi içerisinde çıkıyor. Duvara monte için dübeller, vidalar. Böyle küçük bir aparat çıkıyor ve bu aparat aslında hayat kurtarıcı bir malzeme. Smart meter dediğimiz şebekeye enerji gitmesini engelleyen parçayla data iletişimini sağlayan küçük konnektör bu. Onun ucuna kablo bağlayacağız. Kablosuz bağlantı aparatı. Duvara monte etmek için kullanacağımız malzeme. Ve inverterimize ulaşabildik. Ürünümüzün bağlantı noktalarına birlikte bakalım isterseniz. Sonrasında da cihazımızı çalıştırırız. Üründe 2 adet panel giriş noktası var. MPPT-1 ve MPPT-2 olarak adlandırıyor. İki farklı grubu tek cihazda bu kasada toplamanız mümkün oluyor. Çoğu zaman araba garajımızın üstünde panel adedi sığacak yer farklı oluyor ve çatımızda farklı oluyor mesela. Bu durumda araba garajındaki panelleri birbirine bağlayıp buraya, evdeki panelleri birbirine bağlayıp buraya bağlantısını yapabiliriz. Sanki iki farklı inverter varmış gibi düşünebilirsiniz tek kutu içerisinde. Açma kapama düğmesi tabii ki olmazsa olmaz malzemelerin başında gelmekte. Muhakkak bulunur bütün inverter gruplarında. Onun dışında buradaki bölümümüzde Wi-Fi bağlantısı yapılıyor. Wi-Fi modülümüzü şöyle yakından da göstereyim. Wi-Fi modülümüzü bağlayıp sıkıştırıyoruz ki cihazı kablosuz olarak da haberleştirebilirim. Cep telefonu aplikasyonu ile birlikte de kolaylıkla ayarlarını yapabilirim. Aynı zamanda burada kombir olarak adlandırılan yerde Smart Meter dediğimiz malzemelerle veya RS485 ile veri haberleşmesi yapmak istediğinizde bu bölümü kullanıyorsunuz. Burayı da zaten videoda açıp göstereceğim size. Mavi olan bölüm ise şebeke bağlantımızı yapacağımız bölüm. Burada 3 faz, 1 nötr, 1 toprak toplamda 5 adet bağlantı ucu olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda aşağıda tekrar topraklama ile ilgili şu bölümde bir klemensin, bir vidanın olduğunu görüyoruz. Buraya da toprağa muhakkak bağlamamız gerekiyor. Bu cihazlar trafosuz cihazlar olarak adlandırılıyor ve topraklama bu işin aslında her şeyin başında geliyor ama bu tarz cihazlarda topraklama çok daha önem arz ediyor.
iSWI isimli tepe kuruluş, Solplanet'in bağlı olduğu Çinli firma. Uygulamasını uygulama merkezinden indiriyoruz. Uygulamalar tabii ki izin isteyecek bizden. Bu izinleri vermek zorunda kalıyoruz ki işlemlerimize devam edebilelim. Burada bakıldığında sağ üst köşede 3 tane farklı şey var. Demo bir alan görüntüsü, lokal mod ve installation olarak yazılan ayarlarının yapıldığı ilk kurulum aşaması. Bu arada bu menüler ve izleme sisteminde Türkçeleştirileceğini şimdiden belirtmek isterim size. Muhtemelen sorular gelecektir. Kurulumda 2 tane temel seçenek var. Biz Intelligent Network olarak üstteki seçenekle yola devam ettik. Aşağıda hotspot olarak da olan seçenekten de devam edilebilir. Hatta o tavsiye ediliyor. Onun üzerinden gidebilirsiniz diye. Biz yukarıdaki versiyondan devam ettik ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan kurulumumuzu yapabildik. Bu kablosuz bağlantı aparatının üzerinde küçük bir barkod olması ve onu okutarak hemen işlemleri yapabiliyor olmak hakikaten güzel bir durum. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. 5 GHz'lik bir modeminiz varsa o hatta çalışmayacaktır. Bu 2.4 GHz frekansında çalışan bir sistem ve kablosuz alıcı verici cihazı. O yüzden ağınızda 2.4 GHz'e ayarlamanız gerekiyor. 5 GHz'de çalışmıyor. Arayüze girdikten sonra da inverter, otomatikman seri numaraları, ürünle alakalı kodlar, bütün her şey bu ekrana hemen düşüyor. Ve buradan bizim ilk başta yapmamız gereken şey grid parametrelerini, grid standard settings olarak ekranda gördüğümüz ayarları yapmamız. Burada da yakın gelecekte Türkiye seçeneğinin geleceğini söyleyebiliriz. Şimdilik burada Hollanda seçebileceğimizi Solplanet'in yetkililerinden öğrendik. Tabii ki sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Register bölümünden bunu yapabiliriz. Cep telefonuyla oraya kod göndererek ya da e-mail adresinize kod göndererek de bu kayıt işlemi gerçekleştirilebiliyor. Sadece mail adresinizi ve kullanmak istediğiniz şifreyi soruyor size. Uzun uzadıya detaylar istemiyor. O açıdan hızlıca kayıt olabilirsiniz. Tabii ki bunu yapmak gerekiyor. Register'den kayıt olmak gerekiyor ve böyle boş bir alan karşınıza çıkıyor. Sağ alttaki artı butonuna basarak Wi-Fi modülünün üstündeki etiketi tekrar okutarak artık bu sistemin bize ait olduğunu internet üzerinden izleyebilir olacağımızı Solplanet'in sistemine kaydettirmiş oluyoruz. Barkodu okuduk, seri numaraları, register kodları, sistemimize isim verebiliyoruz, sistem kapasitesi yazabiliyoruz, evsel, kurumsal, farklı detaylar. Bunlar hep standart zaten. Hangi marka inverteri alırsanız alın bu tarz detaylar zaten olacaktır. Satış fiyatınız varsa TL yazılabilir. Ve bunları peş peşe ve otomatik olarak sizi yönlendirerek yapması çok güzel. Yani şimdi ne yapacağız, şimdi ne yapacağız diye hiçbir zaman sormuyorsunuz. Ve sistem otomatikman sizi olması gerektiği noktaya çekiyor zaten. Artık şu aşamada modem üzerinden internete çıkan veriyi ekranda görüyoruz. Yani bu lokal olarak cihaza bağlantı değil, internet üzerine veri gönderip internetten bizim izlediğimiz sistem şu an ekranımızda. Bunu aynı zamanda tabii web sitesi üzerinden de yapabileceğiz. Onu da göstereceğim size. Çok fazla detay var. İnverterle ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi bulabileceğiniz bir mobil uygulama yapılmış. Bu gerçekten hoş. Belki fazla detay insanları bunaltabilir. O da her kişiden kişiye değişebilir ama arzu ederseniz de yine web sitesi üzerinden de kendi sisteminize erişip oradan da izleme yapabilirsiniz. Çok fazla detay görebileceğiniz, izleme sistemlerinde olması gereken bütün detayların barındırıldığı bir sistem. icefycloud.com web sitesi üzerinden buradan da kayıt olabilirsiniz. İzlemenizi buradan da yapabilirsiniz veya aplikasyon üzerinden.
Cihazı çalıştıralım. Şu an sağ tarafta baktığınızda kırmızı bir ışık görüyorduk. Şebekeyi bağlantısını yapmadığımızdan dolayı. Şebekeyi yaptığımızda 3 fazı verdiğimizde cihaza yeşil ışıkların yanıp söndüğünü görüyoruz. Bütün sistemin çalışmaya uygun olup olmadığını, biraz önce ayarladığımız şebeke parametrelerinin sınırları içerisinde miyiz yoksa dışında mıyızı cihaz şu an kontrol ediyor. Evet, şu an içerideki röle seslerini de duyduk ve sabit yeşil ışık yanmaya başladı. Ve şu an şebekeye enerji basma durumu haline geçti cihaz. Buradaki ledler 5 tane led çıkış gücünün hangi oranlarda olduğunu bize göstermek amacıyla koyulmuş. Herhangi bir display ekran yok. Display maliyetleri ve artık teknoloji devri ve cep telefonu yüzünden zaten her şeyi görebiliyoruz. O yüzden ne kadar da gerek var tartışılır. Bence olmaması gayet mantıklı olmuş. Dilerseniz birazcık daha detaylı bir konuya girelim. Zero feed-in denilen şebekeye enerji basmama üzerine de cihazı ayarlayabiliyorsunuz. Burada bağlantı şeklini göstermeye çalıştım ve cihazın üzerinde de sağ tarafta görmüş olduğunuz uygulama üzerinden basit birkaç tane ayar yapmamız gerekiyor. Smart Meter'ın enable yani açık konuma getirmemiz gerekiyor. Ve burada uygulama ile ilgili seçmemiz gereken nokta bir başka detay ve önemli olan detayda aktif power kontrolün enable yapılmış olması gerekiyor. Aktif power control enable yapıldığında ve smart meter dediğimiz cihazın sol üstünde telefon sembolü çıktığında anlayın ki artık bu cihaz inverterle haberleşebiliyor. Kabloları doğru bağladığınız anlamına gelir. Solplanet markasının web sitesi oldukça sade ve uygulamayla alakalı videoların olması da çok hoşuma gitti. Çok sade ve hoş bir şekilde tek fazlı kurulum, 3 fazlı kurulum, hatta gözü kapalı kurulum yapan bir arkadaş da var. Enteresan bir şekilde gözü kapalı bile kurulabilecek kadar basit bir kurulumun olduğundan bahsediyor Solplanet. Bu konuyla alakalı da aklınıza takılanları sorabileceğiniz sıkça sorulan sorular bölümünün olması yanı sıra firmayla bağlantıya geçmeniz de çok kolay. Teknik desteği veya satış hizmetlerine ulaşmakta önemli ve buraya değer verdiklerini söyleyebilirim. Ben hani bu kurulumu, bu videoyu hazırlarken takıldığım noktaları aradığımda çok rahatlıkla cevap alabildim ve tatmin edici cevaplar aldığımı söyleyebilirim. Ürün gruplarıyla alakalı da küçük çatı pazarına yönelik 1-3 kW'lık veya 3-10 kW'lık farklı seriler, tek fazla, 3 fazla seriler olduğunu söyleyebiliriz. Solplanet markası aslında içerisinde SMA genleri taşıyan bir marka olduğunu söyleyebiliriz. SMA Avrupa menşeli bir inverter markası, bu arada bilmeyenler için belirtmek isterim. Bunu da not olarak düşelim. Özetlemek gerekirse Solplanet markasının kurulumunu, kurulum sonrasındaki ayarlarının nasıl yapılacağını anlatmaya çalıştım size. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir şekilde aklınıza takılan detaylar olursa eğer cihazla ilgili aşağıda videonun altında link kısmında firmanın iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Kendileriyle de bağlantıya geçebilirsiniz.